Selamlar, ismim Necmi. Ben bir multiple skleroz hastasıyım. İlaç kullanmıyorum. Fakat bu ilaçları terk etmemin sebebi hastalığın seyri ve aslında nasıl ilerlediğini öğrenmemle ilgili. Şimdi kendi geçmişimle ilgili bazı raporlar ve bulgular paylaşmak istiyorum. 2011 yılında şöyle göstereyim. Türkiye Hastanesi ve aşağıda yazan tespit vertigo tanısı konmuştur. 2011 yılında bir sabah, aslında sabahta değil gece yarısı 3 gibiydi. Uyandım ve eşimin koluna yapıştım. Dedim ki dünya dönüyor. Dünya dönüyor, deprem oluyor. Fark etmiyor musun? Tabii o yatağa oturmuş şaşkınca bana bakıyordu. Aslında dönen bendim. Ben dönüyordum ve beynimdeki optalmik sinire bağlı trigeminal bağlantısından dolayı beynimin denge merkezi dönmekteydi. Şimdi bunu bir önceki videoda anlatmıştım. Onun için detayını vermek istiyorum. Beynimizdeki dengeyi yöneten kulağınızın içindeki orta kulak. Şurada iki kulağınızın tam ortasında, kulaklardan şöyle parmağımı sokayım. Orta kulağınızda denge merkezini yöneten özellikle kristal adıyla verilen bir bölge var. Şimdi bununla ilgili 2011 yılında en az 3 tane hastaneye gittim. Hatırlamadığım için detaylarını veremiyorum fakat elimde aldığım raporlar var. Bu biri. Bunun yanında aldığım MR CD'leri var. O zaman CD veriyorlardı. Şöyle göstereyim. Ondan sonra 2011'de dengesizlik raporu kondu. Vertigo demek bu adamın başı dönüyor demek. Basit yani. Bununla ilgili tedavi olarak manevra dedikleri bir yöntem uyguladılar. Doktor hastaya yat diyor, sağa dön, sola dön, aniden kalk. Kalkınca kristallerin tekrar aynı dengeye geleceğini varsayıyorlar. Bunu en az 3 tane hastane yaptı fakat bende değişen bir şey olmadı. En azından kristaller normale dönmedi. Çünkü problem aslında kristallerde değildi. Kristaller yerinde duruyordu fakat sinir sisteminde problem vardı. 2011 yılında doğru MR çekmedikleri için ve hastalığın aslında multiple skleroz olacağına hiç varsaymadıkları için tespit edilemedi. Şimdi bununla ilgili birkaç bilgi daha paylaşmak istiyorum. Şimdi elimde birkaç tane daha CD var. Farklı hastanelerden aldığım, özellikle araştırma hastanelerinden, göz hastanesinden, Dünya Göz'den aldığım hastaneden raporlar var. Şimdi 2011'de denge sorunu var, tamam. Bu orta kulakta orta kulağa giden bir sinir var. Maxillary diye bir sinir var. Trigeminal sinirin bir parçası bu. Şimdi bu sinirlerde bir problem var. Trigeminal sinir, tri 3 demek. Bu sinirlerden biri kulağa gidiyor, biri göze gidiyor, biri de çenenin altına doğru büyük ihtimalle vücuttaki diğer aksamlara bağlantı sağlıyor. Şimdi trigeminalde sorun var çünkü sadece kulak değil. 2019 yılında bir sabah uyandım, yılbaşı olduğunu hatırlıyorum. Bolca yemek yediğimizi ve gece sindirim sistemine aşırı yüklendiğimizi hatırlıyorum. Yılbaşı ertesinde sabah uyandığımda gözlerim artık çift görüyordu. 2000 kaç bu? Bir saniye. 2017 MR teşhisi ve onun yanında da 2019'da MR heyet raporum var. Şunu özellikle görmenizi istiyorum. Çünkü multiple skleroz hastaları diyorlar ki senin beyninde kaç tane lezyon var? Sayabiliyorsanız oradan sayın. Beynimde kaç tane lezyon var? Ben bunu saymayı bilmiyorum. Ama buna bakan herhangi bir doktor yat hemen yat, sen multiple skleroz hastası olmuşsun dediler. Şimdi 2017 yılında bir sabah uyandım ve gözler şaşı görüyordu. Bununla ilgili Alanya'daydık o zaman. Alanya'daki göz hastanesine gittik. Özel hastanede baktılar, tam anlayamadılar. Ondan sonra
Araştırmaya gittik. Oradaki araştırmaya bir üst seviye hastaneye gittik. Orada da anlayamadılar. Uçağa atladım. İstanbul'a gittim. İstanbul'da Dünya Göz Hastanesi'ne gittim. Dünya Göz'de bu MR'ların bir kısmı onunla ilgili. Dünya Göz Hastanesi'nin MR'ı var. Şimdi gözlerde bir sorun var fakat Dünya Göz'de 1 saate yakın muayene yapıldı. Ondan sonra dediler ki bu sorun bizi aşıyor çünkü gözlerin sağlam. Niye o zaman şaşı görüyorum dedim. Doktor dedi ki nöroloji bölümüne gitmen gerekiyor. Nörolojinin ne olduğunu o zaman bilmiyordum tabii. Ben nörolojiyi psikoloji gibi bir bölüm zannediyordum. Özellikle aşırı stresten, aşırı gerginlikten oluşan bir şey olduğunu zannediyordum. Onun için nöroloji bölümünü olabildiğince erteledim. Nörolojiye o gün hemen gitmedim. Bir hafta sonra da gitmedim. Fakat nörolojiye gittiğim zaman bir MR çektiler. Nöroloji bu 2017 yılına ait bir MR. Şöyle göstereyim. Nerede o ya? 2017 görülebiliyor. 2017 yılında multiple skleroz tanısıyla en azından hastanede bir isim kondu. Tabii o zaman internetten bakıyorum. Multiple skleroz ne demek, yani ne olacak? Doktora diyorum ne olacak? Bir şey olmaz, ilaç kullanacaksın. Dedim geçecek mi? Geçmeyecek. Ömür boyu kullanacaksın. Şimdi burada bir problem var. Ömür boyu geçirmeyen bir ilaç kullanılmaz. Böyle bir düzen olmaz. En azından hastalığın ismini yanlış koyuyorlar. Hastalığın ismi aslında trigemina sinire bağlı vagus rahatsızlığı. Vagus sinirindeki problem. Daha sonra zaman geçti, yıl geldi 2019'a. Şurada da Alanya'daki araştırma hastanesinden aldığım 7 tane doktorun imzaladığı heyet raporu, bu adam multiple skleroz hastasıdır diye yazıyor. Daha sonra o raporla kolayca öğretmen olduğumuz için kolayca İstanbul'a tayin olduk. Çünkü Alanya'daki doktorların imkanları yeterli değildi. MR çekmek için bile çok uğraşıyorlardı. Şimdi hastalığım burada raporla sunabileceğim gerçek kısmı var. Fakat hiçbir doktor da kalkıp şeyi söylemiyor. Hani senin geçmişinde ne oldu? Nasıl yaşadın? Beslenmen niye böyle dengesiz diye kimse sormuyor. Şimdi bende kronik o zaman kabızlık vardı. Kabızlığın ismi aslında IBS-C'dir. Irritable Bowel Syndrome, Constipation. Yani bağırsaklarında bir problem var ve bu problem sonuç olarak kabızlığa sebep veriyor. O sebebi bilmiyorlar. Bağırsaklar bir şekilde dengesiz davranıyor. Ama neden dengesiz? Problem nerede? Bunu en azından tam olarak ismini söyleyemiyorlar. Bu MR'dan sonra ben olayın ciddiyetine inandım. En azından multiple skleroz nedir diye aradığım zaman tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen garip bir hastalık. İnternetteki kaynaklar böyle diyor. Ama ben size sebebini ve sonucunu söyleyeyim. Multiple skleroz, vagus sinirini etkileyen ve özellikle trigemina siniri çok fazla yoran bir sinir hastalığıdır. Hani akyuvar hastalığı değildir. Özellikle kan hastalığı değildir. Kanınız normal, kanınız gayet iyi ve çok güçlüsünüz. Bunun yanında sindirim sisteminiz kırılmış, birazcık yorulmuş. Onun için sindirim sistemini daha fazla yormayalım. Özellikle turşu yemeyin. Bunu önceki gün bir arkadaş Instagram'da paylaşmış. Hani diyor ki sirke yesem ne olur? Sirke neden yiyorsun arkadaşım? Sirkenin amacı ne? Sirkede vitamin yok. Sirkede faydalı hiçbir şey yok. Şu sebeple sirke yiyebilirsin. Bağırsaklarında fazla bakteri varsa o zaman SIBO ya da Candida teşhisi konmuşsa o zaman sirke ya da oradaki bakterileri azaltacak tıbbi müdahale alabilirsin. Fakat sebepsiz şekilde turşu, hiçbir amacı olmayan sirke vücudunu yorar. Bağırsakların için zor bir besindir.
Şimdi bunun bir ucunda kesinlikle trigeminal sinir var. Buna adım gibi eminim ve bunu her ortamda da ispatlayabilirim. Bunu sorularınızı bekliyorum. Hani şu var, trigeminal sinir 3 parça. Birincisi görme. Görme problemleri. Hani görme neresi? Optalmik sinir. Gözünüze giden sinir trigeminal 3 parça. Birinci parça bu. Optalmik. İkincisi mandibular. Mandibular beyninizin ortasına, kulağınıza doğru gidiyor. Ve maxillary de üçüncüsü, o da boyundan aşağı doğru gidiyor. Muhtemelen o aşağı giden denge ile ilgili bir problem. Fakat şunu bilmeniz gerekiyor. Beynimizde her şey bir tane küçücük kutu değil. Trigeminal sinir aynı anda hem dengeye bağlı, hem görmeye bağlı, hem de lezzet duygularına, bağırsaklarına, hepsine bağlı. Ve trigeminal sayesinde de vagus siniri sistemi yönetiyor. Ak yuvarları yöneten vagus siniridir. Eğer vagus siniri size küstüyse ya da vagus sinirinde bir problem varsa bunun sonucunda ak yuvarlar dengesiz davranır. Vagus siniri kırılmış ve vagus siniri normalden farklı davranıyor. Benim kendi vücudumda gördüğüm tespit, birçok duygum normalden yüksek hissediyor. Örneğin kulaklarım normalden güçlü duyar. Hani bunun kepçe olduğuna bakmayın, sadece boyutla ilgili değil. İçerideki sinir sistemi de normalden güçlü duyar. Bunun yanında gözlerim karanlıkta zor görür. Muhtemelen oradaki optalmik sinirlerde bir sorun var. Ve bu sorundan dolayı ben üzülmüyorum. Lambayı güçlü bağlıyorum ve yine yaşıyorum. Hani kulaklarım güçlü duyuyor. Bak, detaya bakınız. Kulaklar güçlü duyuyor, gözler bulanık görüyor. Bunun beraberinde de aşağıya giden maxillary bölümünden dolayı da dengemde sorun var. Hani hastalığı anlamanız gerekiyor. Hastalık çünkü sadece ak yuvarları yok edince bitmiyor. Onun beraberinde vagus sinirini yatıştırmanız ve özellikle asitli, sirkeli besinler yemeyin. Sirke yemeyi verin ya. Sirke yemezseniz ne olur? İyi olursunuz değil mi? Güçlü olursunuz. Bak, meyveleri yiyin, her türlü besini yiyin. Özellikle asitsiz ve az yağlı yoğurt yiyin. Bunun devamında da vücudunuzu yormayacak besinler tüketin. Mesela kırmızı et zor tüketilir. Hani bağırsaklarda zor işlenen bir besindir. Kırmızı et yediğiniz zaman en azından 5 saatte 6 saatte o sindirilmez. Kırmızı et bağırsakta döner en azından 20 saat sonra o işlenmiş hale gelir. O sebeple kırmızı et bağırsakları çok yorar. Onun yerine tavuk etini tercih edin. İyice haşlanmış kemik suyu çok iyidir. Kemik suyunu tercih edin. Bunun beraberinde eğer kanınızla ilgili bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız kemik suyu kaynarken içerisine karabiber ve zencefil ya da zerdeçal ekleyin. Bunlar kanınızı incelten bir etki yapar ve kanınız daha güzel çalışır. En azından onlara sevdiğinizi göstermenin yolu zencefil ya da zerdeçal içmektir. Bunun çayında içebilirsiniz. Bunun yanında sindirim sisteminizi eğer anlarsanız hastalığı yenebilirsiniz. Onun için sirke yemeyin arkadaşım. Sirke içmeyin. Sirke içmeyin ya. Ben içmiyorum. Sirkesiz mutlu yaşıyorum. Fakat size şu an gereken sindirim sisteminin yorulmaması için ne yemeniz gerektiği, nasıl davranmanız gerektiği. Şimdi kemik suyu çok iyi gelir. Beyaz et olabilir, balık eti olabilir ve bunların iyice pişmiş, iyice haşlanmış versiyonları olması gerekiyor. Yani bağırsak ve iç organlardan oluşan, özellikle bağırsağın kendi kendine sindirmesi gibi bir şey çok zordur. Ve çoğu zaman da şırdan gibi besinlerin yanında turşu benzeri besinler verilir. Ve bu sistemi çok yoran bir reçetedir. Onun için ağır yemekler yemeyin, yağlı et yemeyin. Mümkün olduğunca sindirim sisteminizi yormayacak, size faydalı olacak besinler tüketin. Bunun sonucunda da
Özellikle trigeminal sinirin aşağı giden kısmı, o maxillary bölümü vagus sinirine her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilir. Her şey yolundaysa düzelmeniz, tedaviniz başlayabilir. Boyuna ağır yemekler yemeyin. Diğer önemli bir detay, internetten bulduğunuz her şeyi yapmayın arkadaşım. Şimdi biri önceki gün sordu, diyor ki arı iğnesi bana iyi gelir mi? Arının iğnesi arıya da iyi gelmez, sana da iyi gelmez. Çünkü bal arısı iğneyi batırdığı zaman ölür. Yani bu tek iğne hakkı var. Ve o iğne sadece senin kolunda uyuşma sağlar ya da bacağında uyuşma sağlar. Ondan sonra bir şeyler düzelmez. Hani kolun bacağın uyuştuğu zaman düzelmiyorsun ki. Zaten multiple skleroz kolunu bacağını uyuşturan bir hastalık. En azından iyileştirme yolu uyuşturma olmamalı. En azından şunu söyleyeyim. Çivi çiviyi söker teorisi bu hastalık için geçerli değil. Sindirim sisteminizde bir problem var ve bu yıllardır var. Benimki İBS-C yani kabızlığa benzer bir problem. Uzun vadede çünkü vücut bununla savaşmaktan yoruluyor ve bu vücutta yaralar üretmeye başlıyor. O yaralardan dolayı da sindirim sistemi ve devamında da vagus siniri olaya artık aşırı tepki veriyor. Hani bu olaya bir dur demek gerekiyor. Mesela ben ekmek yemeyi çok severdim. Sac ekmeğini, işte köy ekmeğini, mayalı, olabildiğince ekşi ekmekleri severdim. Fakat bunun sonucunda da sindirim sistemim kırıldı. Muhtemelen onun etkisi çok. Çünkü ekmek özellikle buğday ürünleri kabızlık yapar. Kabızlığı direkt kendisi yapmıyor ama yediğiniz diğer her şeyi kabızlığa çevirecek şekilde sistemi entegre ediyor. Onun için buğdayı azaltın. Fakat şu var. İBS-D hastasıysanız İBS-DRH yani aslında ishal. Eğer sürekli ishal hastalığınız varsa beyaz ekmeğe devam etmeniz faydalı olur. Bunun yanında eğer ishal sorununuz varsa muz yemeniz çok faydalı olur. Fakat günde bir tane muzu aşmayın. Eğer günde 2 muz yerseniz kabız olursunuz. 3 muz yerseniz felaket olursunuz. Onun için sindirim sistemini yormayın. Ve bunun yanında şu da var. Muzun kabukları çok faydalı. Kabuklarını da atmayın. Önce haşlayın. Haşladıktan sonra kabuklarını da yiyin. Çünkü diğer her şeyi bak haşlayıp yiyebiliyorsunuz değil mi? Asma yaprağını bile haşlayıp yiyen bir toplumuz. Asmanın yaprağı yenmez aslında. Kimseye faydası yok. Kirazın yaprağını haşlayıp yiyoruz. O zaman muzun kabuğunu da haşlayıp yiyelim. Kimseye zararı yok ve çok faydalı. Özellikle sindirim sistemi için muzun kabuğu ekstra faydalı ve çok yüksek oranda lif içerir. Şimdi muzun neden ishali durdurduğunu anlatayım. Muzun içerisinde bulunan nişasta vücut için çok kıymetlidir. Vücut o nişastayı kolayca atmak istemez. Onun için nişasta vücuda girdikten sonra özellikle muz gibi bir besinde onu olabildiğince sıkar ve onu bırakmak istemez. Sıktığı için de sonuç olarak kabızlık olur. İshal hastaları muz size çok iyi gelecek. Günde bir adet muz çok iyi gelir. İshaliniz duracak fakat 2 tane yaparsanız kabızlığa döner. 3 tane yaparsanız hastanelik olur. 4 tane yaparsanız multiple skleroz hastasısınız. Geçmiş olsun. Selamlar. Sindirim sisteminizi yormayın arkadaşım. Eğer kabızlık türünde probleminiz varsa zeytinyağı. Zeytinyağı da yemekten önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı her şeyi yoluna koyacaktır. Çünkü sistemi tamamen yumuşatır ve beraberinde de o geçiş yollarının hepsini kayganlaştırır. Onun için bir kaşık zeytinyağı kabızlığınızı çözer. Bir tane muz da ishalinizi çözer. Çözümünüz çok basit. Sadece doğru yere bakmanız gerekiyor. İnternette bulduğunuz her ilacı denemeyin. Çünkü ben denedim. Bana sorun. Mesela multiple skleroz hastalar için süt zararlı dediler. Süt ürünleri zararlı. Bir hafta boyunca beyaz peynir, kaşar peyniri, ondan sonra lifli peynir, ondan sonra sarma peynir, her türlü peyniri bir hafta boyunca yedim. Bir hafta sonunda da
dehşet bir kabıza dönüştüm. Çünkü peynir ürünlerinin sindirimi zor. Aynı zamanda da vücut onu atmak istemiyor. O peyniri tutup biriktirmek istiyor ve sonuç olarak da kabızın alasını yaşıyorsunuz. Bunu yapmayın. En azından bir hafta boyunca peynir yemek hiç zekice bir şey değil. Bunun başka çeşitlerini de denedim. Bana sorabilirsiniz. Yorumlarda bekliyorum. Yorumlara yazın. Hani kendi yapmak istediğiniz deneyler neyse verin ben yapayım. Ben kendimi feda edeyim. Fakat birçoğunu zaten denedim. Pankreasla ilgili sorun olabilir diye bir hafta sadece şeker ağırlıklı yaşadım. Şekerle ilgili problem olmadığını bir hafta sonunda anladım ve pankreas hiçbir problem vermedi. Her türlü şekeri sindirebiliyor. Şimdi problem olan önemli diğer konuyu da söyleyeyim. Süt. Çiğ süt nedir biliyor musunuz? Çiğ süt hayvandan alındığı gibi dondurma olabilir veya haşlamış olabilirsiniz. Kaynadığı zaman sütün içerisindeki zararlı mineraller bitmiyor. Çünkü sütün sindirimi zor. En azından yaşınız 20'yi geçtiyse vücudunuzdaki laktoz oranı düşüktür ve vücudunuz sütü sindiremez. Bunun yanında birinci problem bu bak. Vücudundaki laktoz az. Sütü sindiremiyorsun. İkinci problem de bağırsaklarında SIBO ismi verilen bakteriler var. Sütten dolayı SIBO bakterileri gaz yapıyor. Gaz ne yapıyor peki sana? O bağırsaklar bak şimdi bağırsağın şöyle bir boru olduğunu düşün. Gaz geliyor, gaz geliyor, gaz geliyor, gaz geliyor. Bağırsağın artık balona dönüşüyor ve bağırsak yüzeyleri o incecik damarlar genişlemeye başlıyor ve bağırsak acı çekmeye başlıyor. O bölümde artık akyuvarların müdahale etmesi gereken bölüm. Akyuvarlar ya bağırsaktaki sorunu çözelim ya da bu olayı son verelim diye olayın içine balıklama dalıyorlar ve gerisini multiple skleroz hastaları çok iyi bilir. Ülseratif kolit hastaları bilir. Crohn hastaları bilir. Çünkü bu hastalığın hepsi bağırsakla ilgili. Bağırsaklarınızı yorarsanız vagus siniri buna müdahale eder. Hani bir gün olur, 2 gün olur ama 3. gün müdahale edeceğine garanti verebilirim. 2001 yılında yaptığım denemelerden birinde multiple skleroz zaten 2001 yılında her şeyini biliyordum. Fakat son bir deneme yapayım dedim. 200 gram turşu aldım. Biber turşusu ama acı biber değil. Kırmızı biber tatlı. Şimdi gece saat 11 gibi bu biber turşusunu yedim ve uyudum. Şimdi sindirim sisteminin yaşadığı acıyı düşünün. O laktik asit var. Turşuda laktik asit var ve yüksek oranda sirke var. Şimdi sindiremediği bir yapı ve o biberi normal besin gibi eritemiyor. Eritemediği için sindirim sistemi artık zorlamayı falan boş ver. Bağırsaklar artık kasmayı falan boş ver. Akyuvarlar müdahale ediyor çünkü bağırsaklar kendini parçalıyor. Bir yerden sonra akyuvarların müdahale etmesi gerekiyor. Son testimde MS hastası olduğumu zaten söylemiştim. Multiple skleroz olarak hem kortizon aldım 7 gün boyunca serum içerek ayakta kalmayı sağladım. Hastalık sadece serumla ve kortizonla çözülebilen bir hastalık. Onun için endişe etmeyin. En kötü durumda, bak en kötü diyelim. Mesela bu gece turşu yiyin, 200 gram turşu. Beraberinde de kırmızı et yiyin. Kırmızı et o da bolca olsun. 200 gram, 250 gramlık kırmızı eti yağda kızartın. İyice yenmez hale gelsin. O kızarmış etin üzerine turşu yiyin. Hatta acılı yiyin. Acılı kırmızı biber turşusu yiyin. Ondan sonra sabah beni aramayın artık. Ambulans arayın. Çünkü multiple skleroz hastası sindirim sistemini yormamalı. Bir hastanın başka bir hastayı anlaması çok kolay. Ama normal insanlar, basit sıradan insanlar hastalığı anlayamadığı gibi hastalığı basit zannediyor. Hani otoimmün hastalıklar basit değildir ve bir insanın hayatında yaşayacağı en zor hastalık çeşididir. Çünkü tedavisi çok uzun sürüyor ve sistemi yorduğu için de sürekli ağrıyla, sürekli uğraşla geçiyor. Ama tedavi mümkün. Benimle kalın.
Görüşürüz. Selamlar herkese.